Dostlar selamünaleyküm. Türk savunma sanayi resmen destan yazıyor. Geldiğimiz konumun insanlar pek farkında değiller ama uçak gemisi konuşacak hale geldik. Milli savaş uçağı, milli insansız savaş uçakları, TF-2000, milli ana muharebe tankı, ordunun profesyonelleşmesi derken Türkiye ciddi bir noktaya geldi. Ve tüm bunlar yaşanırken birkaç yüz kilometre aşağıda Gazze'de tarihin gördüğü en büyük vahşet yaşanıyor. Haliyle insanlar soru işaretleriyle yüzleşiyorlar. Gazze'yi kurtarmayacaksa bunca silah ne işe yarıyor? Ya da anlatılan bunca silah yalan mıydı? Türkiye hala Gazze'ye müdahale edecek kadar güçlü değil mi? Kısacası Türkiye ne zaman İsrail'e askeri müdahalede bulunacak ya da bulunabilir mi? Bugün hızlıca bu soruları cevaplayalım. Yaklaşık 2 yıldır Gazze'de tarihin gördüğü en vahşi saldırı süreçlerinden biri yaşanıyor. Doğal olarak dünyanın her yerinde tepkiler günden güne çığ gibi büyüyor. Tepkilerin en çok büyüdüğü yerlerden biri de elbette ki Türkiye. Türk halkı Türkiye'nin artık masaya yumruğunu vurmasını istiyor. Ve böyle bir zamanda biz kanalda Türkiye'nin geliştirdiği askeri teknolojileri konuşuyoruz. Sürekli başlıklar Türkiye dünyanın en iyisini geliştirdi. Türkiye'nin yeni silahı dünyada ses getirdi şeklinde. Bu başlıklar doğru mu? Evet doğru. Hiçbirinde yalan yok. Ama tabii ki haklı olarak her videonun altına bu silahlar Gazze'yi kurtarmadıktan sonra benim için bir anlamı yok şeklinde yorumlar geliyor ve önemli bir soru soruluyor. Madem askeri teknolojilerimiz bu kadar gelişti, ordumuz bu kadar güçlendi, Gazze nasıl oluyor da gözümüzün önünde bu kadar acı çekebiliyor? İşte bugün bunun nasıl olabildiğini cevaplayalım. Bakın baştan bir şey belirtelim. Benim derdim kendim dahil kimseyi aklamak değil. Gazze konusunda sadece şunu biliyorum. Taş atacak gücü olduğu halde taş atmayan bile ahirette bugünlerin bedelini çok ağır ödeyecek. Yani ben bugün önümüzdeki gerçekliği anlatacağım. Bu gerçeklik karar alma pozisyonundaki kimseyi aklama niyeti taşımıyor. Kendimi bile aklama derdinde değilim. Çünkü bugünün Müslümanları olarak bizler bu konuda aklanmayı bile hak etmiyoruz. Neyse yani özet şekilde amacımın ne olduğu anlaşılmıştır muhtemelen. Şimdi gelelim esas konuya. Türk savunma sanayi son 15-20 yılda inanılmaz bir gelişim gösterdi. Artık dışa bağımlılığımız neredeyse sona erdi. Aklınıza gelebilecek bütün büyük sistemlerin üzerine çalışabiliyoruz. Ama tüm bu gerçeklerin arasında Gazze günden güne yok oluyor ve biz askeri müdahalede bulunmuyoruz. Burada da iki soru ortaya çıkıyor. 1. Savunma sanayinde anlattığımız projeler yalan mı? 2. Türkiye'ye yansıttığımız kadar güçlü değil mi? Önce ilk sorudan başlayalım. Savunma sanayinde yaşanan bütün önemli gelişmeleri bu kanalda konuşuyoruz. Ve bugüne kadar Allah şahit bu kanalda size tek bir yalan bilgi bile vermedim. Bunların hepsi gerçek. Ama gerçek olan bir şey daha var ki en önemli projeler henüz olgunlaşmadı. Mesela milli savaş uçağımız Kaan, milli insansız savaş uçaklarımız Kızıl Elma ve Anka 3 projeleri tam anlamıyla operasyonel hale gelmiş olsalardı Türkiye'nin eli çok daha güçlü olabilirdi. Aynı şekilde Siper uzun menzilli hava savunma sistemi her ne kadar artık envantere girmiş olsa da tam anlamıyla bir S-400 gibi olgunlaşmış olsaydı, yani bundan 2-3 yıl sonra ulaşacağımız seviyeye gelmiş olabilseydik Türkiye karar verirken yere çok daha sağlam basardı. Yine aynı şekilde bugün bizim orta ve uzun menzilli balistik füze sistemlerimiz olsaydı caydırıcılığımız kat kat fazla olurdu. Ama maalesef biz daha orta menzil seviyesine yeni ulaşıyoruz. Bunda da yadırgacak bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti onlarca yıl boyunca yatmış olmanın cezasını çekiyor şu anda. Biz dünyanın 100 yıl önce ulaştığı teknoloji için 15-20 yıl önce çalışmaya başladık. Haliyle büyük projelerin olgunlaşması zaman alıyor. Rusya gibi askeri teknoloji devi diyebileceğimiz ülkeler bile şu an 5. nesil savaş uçağı projelerinde sorunlar yaşıyor. Bu şartlar altında Türkiye'nin projesi tıkır tıkır ilerliyor. Ama dediğim gibi istediğiniz kadar kaynak ayırın, istediğiniz kadar mühendis çalıştırın. Bazı projelerin olgunlaşabilmesi için zamanı bir yere kadar kısaltabilirsiniz. Türkiye bu konuda elinden geleni zaten yapıyor. Yani şu anda büyük ölçekli bir savaşta bizim yere sağlam basmamızı sağlayacak esas sistemler 2-3 yıla daha ihtiyaç duyuyor. Ama tabii ki bu ikinci soruyu olumsuz cevap vermemize sebep değil. Türkiye sürekli yansıttığımız gibi güçlü bir devlet değil mi sorusuna evet Türkiye aynen yansıttığımız gibi güçlü bir devlet cevabını vermek zor değil. Ama Türkiye bahsettiğim zaman ihtiyacından dolayı şu an kendisini korumaya yetecek kadar ya da kendisine yönelecek bir tehdidi caydırabilecek kadar güçlü. Yani ABD'nin yaptığı gibi bir başka ülke için fiilen savaşa girebilecek kadar güçlü değiliz. Onun biraz daha zamanı var. Tabii burada önemli bir soru daha ortaya çıkıyor. Bunu cevaplamak lazım. Türkiye şu an ulaştığı mevcut gücüyle İsrail'le baş edemez mi? Emin olun Türkiye baş edemeyecek durumda olsaydı İsrail şimdiye kadar İran ya da Katar'da yaptığını Türkiye'de de yapardı. İsrail Türkiye'ye saldırmanın sonu olacağını biliyor. Yani bugünün standartlarında Türkiye İsrail'in baş edebileceği bir ülke değil. Diğer bir deyişle gücümüz İsrail'den kat kat fazla. Birkaç İsrail'le mücadele ederiz. Peki böyleyse Türkiye neden İsrail'i durdurmuyor? İşte burada bazı farklı gerçekler devreye giriyor. Ve bu noktada biraz mesele bizimle yani halkla da alakalı. Bugün İsrail'in bu kadar pervasız
acımasızca savaş suçu işleyebilmesinin sebebi ABD'nin arkasında durması. Biz bugün İsrail'e savaş ilan ederiz. Bu basit. Ama bunun ciddi bedelleri de olur. Hem ekonomik hem siyasi hem de askeri anlamda ciddi bedeller ödememiz gerekir. Çünkü Türkiye'den atılacak ilk füzeden sonra ABD elindeki bütün enstrümanlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışacak. ABD ile birlikte elbette Batı da Türkiye'ye cephe alacak. Bu da dediğim gibi Türkiye'ye ciddi bir bedel ödetir. Şimdi bunu izlerken biz bu bedeli ödemeye razıyız. Yeter ki karar alınsın diyorsunuzdur. Ben de diyorum. Ve eminim bunu da samimi şekilde istiyorsunuzdur. Bunda da bir şüphem yok. Ama bir devletin gerçek anlamda bedel ödeyeceği bir kararı alabilmesi için halkın büyük çoğunluğunun bu konuda kararlı olduğunu görmesi ve hissetmesi gerekir. Maalesef bizde böyle bir durum yok. Halkın büyük çoğunluğu Gazze konusunu ya hiç umursamıyor ya da birkaç cümleyle geçiştirecek kadar önemsiyor. İnsanlar daha bu konuda bir boykot uygulayamadı. Bırakın gerçek bedeller ödemeyi, evine alacağı bir deterjanı değiştirmekten bile aciz insanlardan bütün hayat standartlarının yerle bir olacağı bir krize destek vermesini mi bekliyorsunuz? Sizler boykot uyguluyor olabilirsiniz. Ben de uyguluyorum. Hatta ben kendimi bildim bileli yerli muadili olan hiçbir şeyin yabancısını zaten evime sokmadım. Yani ben boykotu Gazze olaylarıyla başlatmadım. Gazze için boykot listeleri açıklandığında hamdolsun dedim. Çünkü zaten o markaların neredeyse hiçbiri benim evime, mutfağıma giremiyordu. Yerli olduğunu zannettiğim birkaç küçük istisna dışında hiç fire vermemiştim. Bu videoyu izlediğinize göre bu konuda hassas olduğunuzu varsayarak diyebilirim ki muhtemelen sizler de en azından Gazze Savaşı'ndan itibaren bu boykotu uyguladınız. Hatta belki yakın çevreniz de bunu uyguluyordur. O yüzden gerçekten Türkiye'de etkili bir boykot hassasiyeti olduğunu düşünebiliyorsunuzdur. Ama sadece bir soru soracağım. Bugüne kadar savaşın üzerinden 2 yıl geçti. Boykot edilen firmalardan kaç tanesi battı? Kaç tanesi Türkiye'den çekilmek zorunda kaldı? Cevabı ben vereyim. 0. Yani biz daha İsrail'e destek veren firmaları boykot edemedik. Şimdi devletin bu konuda bu halka sırtını dayayarak ağır bedeller ödeyeceği bir sürece girmesi sizce mümkün mü? Kendimizi hiç kandırmayalım. Mümkün değil. Emin olun bu devletin başında siz olsaydınız, ben de olsaydım bu kararı veremezdik. Acı ama ortadaki gerçek bu. İnşallah bir gün şuurlu bir halk oluruz da bu işler tersine döner. Ama maalesef yakın gelecekte böyle bir ihtimal görünmüyor. Ve bu bahsettiğim şey sadece Türkiye için de geçerli değil. Bütün İslam alemi şu an bu durumda. Ve bu şartlar altında ne Türkiye ne de başka bir Müslüman devlet Gazze'ye askeri müdahalede bulunmayacak. Karşımızda ABD olduğu için ne askeri anlamda o güce sahibiz ne de güçten kaynaklanan o açığı kapatacak zorluklara direnecek şuurlu halklarımız var. Maalesef ben artık Gazze'deki savaşın ne zaman biteceğini üçüncü bir devletin değil, İsrail ya da ABD'nin belirleyeceğini düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda bu dediğimin aksi olur. Çünkü ben bedelse her tür bedeli bu konuda ödemeye razıyım. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde İsrail'le zaten istesek de istemesek de bir savaş yaşayacağız. Bunu Gazze için öne almak benim İslam dünyasında da ahirette de başım dik yürümemi sağlar. Dediğim gibi zor ama isteğim, talebim, duam bunun gerçekleşmesi yönünde. Allah'a emanet olun.